Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide budama nasıl yapılır, yeni alınan orkidenin hızlı bir şekilde çiçek açması için neler yapılması gerekiyor? Bununla ilgili birkaç püf noktadan bahsedeceğim. Elimde gördüğünüz gibi bakın 3 adet orkidem var ve ben bunları yeni aldım. Çok uygun fiyata aldım. Bu orkideler indirimdeydi. Özellikle çiçeksiz orkideleri uygun fiyata bulmanız mümkündür. Bunu özellikle büyük marketlerde bulabilirsiniz. Ben yurt dışında yaşadığım için size herhangi bir market ismi veremeyeceğim. Çünkü genellikle bana bunu soruyorsunuz nereden aldığımla ilgili. Ben çiçekli orkide almıyorum genelde. Almış olduğum orkideler genelde böyle uygun fiyata yaklaşık olarak 10 TL civarındaki orkideleri alıyorum. Ve bu tarz orkideler çiçekleri döküldüğü için zaten marketlerde bir köşeye ayrılıp çok da uygun fiyata oluyorlar. Ve daha sonra güzel bir budama yaparak, güzel bir bakım yaparak gayet güzel çiçek veriyorlar. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Sağlıklı bir orkide mutlaka yıl içerisinde en az 2 kere çiçek dalı verir. Çünkü bana gelen sorular arasında yıllardır çiçek açmadığını söyleyen bazı takipçilerim oluyor. Eğer sizin orkidelerinize çiçek açmıyorsa muhtemelen bir yerlerde mutlaka yanlış yapıyorsunuzdur. O yüzden size tavsiyem bu videomu mutlaka sonuna kadar izlemeye çalışın. Evet, şimdi yeni aldığım orkidelerde dikkat etmemiz gereken bazı püf noktalar var. Ben özellikle alırken bakın köklerine çok dikkat ettim. Yapraklarına dikkat ettim. Çünkü yeni alınan orkidelerde genelde eğer uygun fiyata da satılıyorsa herhangi bir hastalık olma ihtimali yüksek olabiliyor. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor ve hiç orkide bakma tecrübeniz yoksa bakın orkide aldığınız zaman bu şekilde üzerinde orkidenin genel sıcaklığının nasıl olması gerektiği, güneşi sevip sevmediği ya da sulamasının hangi şekilde yapılması gerektiği ile ilgili bütün detaylar bakın gördüğünüz gibi saksıda zaten kağıtta detaylı yazıyor. Buraya da bakarak aslında orkidenin ortam ısısını, sıcaklığını ve suyunu ayarlayabilirsiniz. Bunu da özellikle size göstermek istedim. Evet, şimdi orkidemin genel bir bakımını yapacağım. Özellikle saksı üzerinde biriken çiçekleri, kuruyan çiçekleri ve yaprakları gördüğünüz gibi temizliyorum. Ve özellikle gövde kısmında çok fazla toprak varsa biraz açabilirsiniz. Çünkü sulama esnasında gövdenin çürümesine sebep olabiliyor. Bakın bu şekilde yeterince temizledim. Şimdi diğer saksımda da yine aynı şekilde aynı işlemleri yapacağım. Bakın kökleri gayet güzel, sağlıklı. Özellikle orkide alırken çiçeklerine bakmayın. Bakmanız gereken en önemli yer mutlaka kökleridir. Çünkü sağlıklı bir köke sahip olan orkide size zaten bol bol çiçek verecektir. Ama eğer köklerine dikkat etmezseniz çürükse eve geldikten kısa bir süre sonra zaten çiçekleri de muhtemelen dökecektir. Evet, orkidemin köklerini göstermek istiyorum. Özellikle bu kadar uygun fiyata gerçekten köklerinin bu kadar sağlıklı olması benim için büyük bir şanstı. Bakın görüyorsunuz kökleri gayet sağlıklı. Sadece sulama yapılmış mesela. Bu önemli bir püf nokta. Bu şekilde eğer sulama yapılan bir orkideyi eve getirdiğiniz zaman kökleri ıslaksa kesinlikle orkidenizi tekrar sulamayın. Yoksa kısa bir süre içerisinde kökleri çürümeye başlar. Çünkü zaten orkideler eve geldikten sonra bir alışma süresi oluyor. Bunda dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle yapılan hatalardan bir tanesi yeni alınan orkidenin eve getirir getirmez hemen saksısını değiştirmek. Kesinlikle böyle bir hata yapmayın. Çünkü yeni alınan orkide zaten kendi saksısında keyfi yerindedir. Bakın bu görmüş olduğunuz orkidelerim gayet güzel şu anda keyifleri yerinde. Eğer ben bu orkidemin saksısını değiştirirsem kısa süre sonra bu orkide maalesef solmaya ve belki de çürümeye başlayacaktır bu orkidelerim. O yüzden sizlere tavsiyem lütfen yeni almış olduğunuz orkidelerinizi hemen saksı değişimi yapmayın ya da saksılarının küçük geldiğini düşünüp yine aynı şekilde saksı değişimi yapmayın. Çünkü zaten orkideler dar saksıları sever. Köklerinin sıkışık olmasını sever. Yani köklerinin sıkışık olması orkidelerin gelişimin olmadığını göstermez. Aksine kökleri ne kadar sıkışıksa orkideler o kadar güzel gelişim gösterir. Ve en az 2 yıl orkideler kendi saksılarında kalabilirler. Çok fazla çürüme yoksa ya da herhangi bir hastalık yoksa değiştirmemenizi tavsiye ederim. Ve gördüğünüz gibi bakın orkide yapraklarımı bir pamuğun üzerine biraz limon sıktım ve dezenfekte ediyorum. Bu işlem de önemli. Özellikle orkide yapraklarında hastalık olabiliyor. Bu işlemle dezenfekte ederek gördüğünüz gibi şu anda pırıl pırıl gayet güzel orkidelerim görünüyor. Ve şimdi budama işlemine geçelim. Orkide budama yine çok önemli olan bir nokta. Özellikle orkidelerinizin bol bol çiçek dalı vermesini istiyorsanız budamaya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve doğru bir budama için neler yapmak gerekiyor? Bakın gördüğünüz bu orkidemin 2 dalı var ve bir dalında gördüğünüz gibi hiç çiçeği kalmamış, hepsi dökülmüş ama diğer dalında ise artık son çiçekleri kalmış.
Böyle bir durumda yapmamız gereken işlem orkidenin en son çiçek çıkarmış olduğu hemen dalının altından kesmek. Bakın gördüğünüz gibi orkidenin zaten birçok yeşil boğumu var ve her bir boğum zaten bizler için yeni bir çiçek dalı demek. Bu çiçek dalı üzerinde kaldığı sürece çiçeği kesmezsek gücünü alacağı için orkidenin aynı saptan yeni boğumlardan dal vermesini engelleyecektir. Şimdi nasıl budama yapmamız gerektiğini size daha da yakından göstermek istiyorum. Hemen üzerindeki tokaları çıkarıyorum. Budama yaparken kesinlikle boğumları saymayın. Bu yine büyük bir hata. Çünkü eğer aşağı boğumlardan keserseniz diğer yeşil boğumların çiçek dalı çıkarmasını engellemiş olursunuz. Burada dikkat etmemiz gereken tek püf nokta var. O da bakın şu görmüş olduğunuz şu noktalar orkidenin zaten çiçek çıkardığı bakın noktalar. En son şuradan çiçek çıkmış görüyorsunuz ve altında hemen yeşil bir boğum var. Hemen bu yeşil boğumun bir parmak yüksekliğinden kesiyoruz. Bu kadar kolay aslında. Eğer daha altlardan kesersek bu boğumlardan çıkacak olan çiçek dalını da engellemiş oluruz. O yüzden sadece en son çiçek çıkan dalın altından kesmiş oluyoruz. Evet, özellikle kesim yaparken mutlaka keseceğiniz makası dezenfekte etmeniz gerekiyor. Bu bir limon ile de olabilir. Çünkü orkidenin kesilen yerinden mikrop kapmaması gerekiyor. Bakın hemen gördüğünüz bu çiçek dalının altındaki yeşil boğumun bir parmak kalınlığının hemen üzerinden bakın kesiyorum. Keserken tek hamlede kesmek gerekiyor. Ve bakın göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bu yeşil boğum duruyor ve bu bize yeni bir çiçek dalı verecektir. Hemen diğer dalını da keselim. Bakın bu görmüş olduğunuz noktalar yine çiçek çıkarmış oldu dallar ve buralardan gördüğünüz gibi dökülmüş. Hemen nereden çekeceğiz ve bunun üzerine biliyorsunuz ki çiçek var. Evet, hemen gördüğünüz gibi yeşil boğumun hemen bir parmak yüksekliğinde kesiyorum. Böylelikle orkidemizi budamış olduk. Bu budama şekli kesinlikle doğru olan bir budamadır ve çok kısa süre içerisinde boğumlardan yeniden çiçek dalı verdiğini göreceksiniz. Zaten size bu videonun sonunda bu kesmiş olduğum, budamış olduğum çiçeğimin ne kadar güzel yeniden çiçek dalları çıkardığını da göstereceğim videonun sonunda. Evet, yine bu orkidemde de gördüğünüz gibi 2 tane çiçek dalı var. Bir çiçek dalında bakın görüyorsunuz artık çiçekleri solmaya başlamış. Çünkü zaten artık bütün çiçeklerini dökmüş. Bunlar kalan son çiçekleri. Ve diğer dalında da özellikle göstermek istiyorum. Bakın budama yapılmadığı için gördüğünüz gibi dal sararmaya başlamış. Eğer budama yapmazsanız dal uzun süre durursa orkidenizin dalında sararma ihtimali çok yüksektir. O yüzden budama yapmak çok önemli. Burada şimdi budama yaparken bu sarı dalı nasıl dikkat etmek gerekiyor? Bunu da göstermek istiyorum. Eğer ki çiçek dalınızın hepsi yani tamamıyla sararma olduysa bunu en kökten kesmeniz gerekiyor. Ama eğer böyle bir kısmı sarardıysa hala bu sizin için yeniden çiçek dalı verebilir. O yüzden sadece sararmanın bittiği yerden itibaren kesmemiz gerekiyor. Bakın burada gördüğünüz gibi orkidenin bakın şu boğumunda da sararma olmuş. O yüzden riske atmak istemiyorum. Bu boğumu da keseceğim ben. En son bakın şu boğumu yeşil gördüğünüz gibi hemen 2 boğum arasından keserek budama yaparak bu yeniden çiçek dalı çıkarmasına yardımcı olmuş olacağız. Evet bakın kesiyorum. Burayı özellikle size göstermek istedim. Bakın sarı gibiydi ama gördüğünüz gibi henüz tam yeşil değil. Sararmanın devam etmemesi için daha da aşağıdan hemen diğer yeşil boğumun bir parmak yüksekliğinde kestim. Evet şimdi bu çiçek dalımı da yine aynı şekilde budama işlemini yapacağım. Budama yaptıktan sonra diğer önemli bir püf nokta ise kesilen yerlerin açıkta kalmaması için, mikrop kapmaması için ben tarçın sürüyorum. Tabii ki bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz fakat ben bu işlemi sürekli yapıyorum ve gayet bu işlemden de memnun kalıyorum. Çünkü zaten tarçının bildiğiniz gibi mikropları önleyici ve tedavi edici özelliği olduğu için zaten orkideler için çok faydalı. O yüzden sapların da üzerine kesilen yerleri biraz toz tarçın dökerek kurumanın tekrardan devam etmesini engellemiş olacağız.
Buraya kadar videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olarak bana destek verebilirsiniz ve böyle yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız hemen sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Bol bol yorumlar yapın. Yorumlarınız benim için çok önemli ve yorumlarda sorularda sorabilirsiniz. Elimden geldiğince her birinizin sorusuna dönmeye çalışıyorum. Ve Instagram'dan beni takip etmek isterseniz hemen aşağı linki bırakıyorum. Evet, özellikle bakın yaprak aralarına kesilen bütün yerlere biraz toz tarçın döküyorum. Dediğim gibi toz tarçın bu kurumaların, yırtılmaların devam etmesini engelleyecektir. O yüzden sizlere de bu uygulamayı tavsiye ederim. Ve son olarak yeni almış olduğum orkidemin gördüğünüz gibi kökleri beyaz olduğu için sulama yapıyorum. Orkidenin sulama zamanı ne zaman yapılmalıdır? Kökler beyaza döndükçe. Bütün videolarımda tekrarlıyorum. Tekrar yine tekrar etmek istedim. Bu yönteme mutlaka dikkat edin. Orkidenizin kökleri yeşilse kesinlikle sulamayın. Fazla sulama orkideler de kesinlikle kök çürümesi yapar. Yeteri kadar sulama yaptığınız zaman ve orkideleriniz yeteri kadar güneş aldığı zaman, gün ışığı aldığı zaman çok güzel büyüdüğünü göreceksinizdir. Özellikle sabah güneşi alabilirler ama öğlen ve yakıcı güneşlerde kesinlikle orkidenizi güneşe koymayın. Ama bol bol gün ışığı almaları orkideler için çok faydalıdır. Ve az sulama ile ve düzenli olarak sıvı bitki besinleri vererek orkidelerinizde gerçekten güzel bir şekilde gelişim olduğunu sizler de göreceksinizdir. Ve sulama sonrası mutlaka bu şekilde süzün. Evet, bu orkidelerimi size özellikle göstermek istiyorum. Bakın, budama yapmış olduğum orkidelerimin ne kadar güzel çiçek dalı verdiğini görüyorsunuz. Bu daha önceki almış olduğum bir orkidemdi ve gördüğünüz gibi 3 tane çiçek dalı vardı ve 3 çiçek dalından da gördüğünüz gibi gayet güzel çiçekler verdi. Bu da biraz önce size yine göstermiş olduğum orkidemdi bakın. Ve bu orkidemin görmüş olduğunuz gibi bakın tek sapında şu anda sadece 2 tane çiçek dalı çıktı ve diğer gördüğünüz gibi diğer sapında da yine aynı şekilde 2 tane çiçek dalı, yani şu anda 4 tane çiçek dalımız çıkmış oldu. Bu da yapılan bu uygulamanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Eğer bu çiçek dallarını kesseydik bunlardan tekrardan çıkmayacaktı. Bu da yine size biraz önce göstermiş olduğum orkidem. Bakın bu da gördüğünüz gibi daha yeni çıkarmaya başlıyor. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Her orkide aynı değildir. Bazı orkideler daha hızlı bir şekilde çiçek dalı verirken bazıları ise daha yavaş verir. Sadece yapmanız gereken sabırlı olmanız gerekiyor. Eğer sizler sabırlı olursanız bakın bu da yine aynı şekilde çiçek dalı verdi ve hemen tomurcuklara döndü. Orkidelerinize çok güzel bir şekilde çiçek dalı verdiğini göreceksinizdir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve zil sesini açık konuma getirip yeni bildirimlerden haberdar olabilirsiniz.